Hapşırık ve öksürük krizleri ise bel ve boyun fıtığına yol açıyor. Peki ne yapmalı? Bel ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Aybars Akkor akşam raporunda anlatıyor. Birazdan. Sırada bir grip haberimiz var ama farklı bir açıdan. Sıcaklık Şubat ortalamalarına göre rekor kırıyor ama yine de grip salgını kol geziyor. Peki griple birlikte seyreden hapşırık ve öksürük krizlerinin bazen bel ve boyun fıtığına yol açabildiğini biliyor muydunuz? Haberimizi izleyelim. Hapşırık deyip geçmeyin. Uzmanlar uyarıyor. Hapşırık ve öksürük krizi bel ve boyun fıtığına yol açabilir. Soğuklarla birlikte tüm vücutta kaslarda kasılma meydana gelir. Bu semptomların artışa neden olmaktadır. Bununla birlikte ortaya çıkan grip salgınları, üşütmeler sonucu hapşırmalar, öksürükler, altta yatan zemini olan hastalarda fıtıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hapşırma ve öksürük sırasında omurga üzerinde basınç artıyor. Bu da istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Bu hapşırma ve öksürük sırasında omurga içerisinde basıncın artması ve istemsiz anormal hareketlerin ortaya çıkmasıdır. Eğer hastada bir dejenerasyon varsa, fıtığındaki normal jelatinimsi yapıyı kaybetmiş, sertleşmiş bir fıtığı varsa, bu istemsiz hareketler sırasında fıtık kapsülünü yırtarak mesafeye çıkıp sinire bası oluşturabilir. Halk arasında patlamış fıtık tabir edilen durum ortaya çıkar. Peki hapşıranlar ve öksürük krizine girenler ne yapmalı? İstemsiz hareket ve basıncın artması. Bunu hem bu istemsiz kontrolsüz hareketi önlemek ve basıncı azaltmak için bir takım hareketler var. Öncelikle omurgayı bu esnada sabit tutmak gerekir. Eğer oturuyorlarsa omurgayı sabitleyecek şekilde dik durmak, çevrede tutabileceği bir yer varsa ona tutunmak. Yok eğer ayaktalarsa mümkünse yatarak karınla bacaklarını çekerek basıncı düşürmeye karın basıncını düşürmeye çalışmalılar. Ya da bulundukları yerde çömelmelerini tavsiye ederim. Ve uzmanlardan bir uyarı daha. İşte boyun ağrılarının fıtığa dönüşmemesi için dikkat edilmesi gerekenler. Boyun kütlemeleri halk arasında çok sık yapılan fakat istemediğimiz bir harekettir. Özellikle bu ani hareketler sırasında patlamış fıtıklar ortaya çıkıp ciddi sinir basıları neden olmaktadır. Bu durumlarda hastalarda ağrı artışı, mevcut ağrılarında artış ya da yeni ortaya çıkan ağrılar görülebilir. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Hakan Özel, boyun kütletmenin de fıtık oluşturabileceğini söyledi ve spor yapılmasını tavsiye etti. Normal zamanda yapabileceğimiz spor hareketleri, yüzme özellikle bu kas dokuyu destekleyerek fıtık gelişmesini engellemektedir. Konuyla ilgili bir bilene sormak istedik. Bel ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Aybars Akkor ile birlikteyiz. Sayın Akkor hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Haberimizi izledik. Öncelikle ne kadar fıtık yapar yapmaz onları tartışacağız ama hapşırık ve öksürük hakikaten bizlere bir şeyler yapar mı? Önce onu soracağım. Ağrı şeklinde veya siz lütfen söyleyin. Şimdi hapşırma da öksürmek de aslında vücudun doğal bir refleksidir. Evet. Aslında bir savunma mekanizmasıdır. Hapşırdığımız zaman bir takım mikropları, solunum yolunu tıkayıcı şeyleri dışarı atarız. Aslında zararlı bir şey değil. Son derece Yani, yararlı aslında. Aslında yani. yararlı. Evet. Onu tutmaya çalışmak aslında içerideki basıncı daha da arttırır. Yani bunu izleyip de aman hapşırığını, öksürüğünü tutmasın kimse. Aha. Rahat rahat hapşırsınlar. İçeride tutmak, hatta bu gene bir haber olmuştu. Bursa'da bir beyinde sorun Şimdi onu olmuştu. soracaktım. Yani tutmak hep zararlıdır diye biliriz. Evet. Hatta beyin kanamasına sebep olabilecek kadar, hani en ucunu söylüyorum. Doğru mudur? Yani tutmanın sonucunda böyle şeyler olabilir mi? Kesinlikle, çünkü o kafa içi basıncını arttırır ve beyinde istenmeyen şeylere sebep olabilir. Fıtık için önemli olan stresliyken uslu durmak. Ne demek bu? Şimdi Amerikalılar son 2 yıl önce yaptıkları bir araştırma var. Stresin bu fıtıkta ne kadar önemli bir etken olduğunu ortaya koydular. Halbuki biz Türkler çok uzun yıllardır bunu biliyoruz. Çünkü birine kızdığımız zaman hemen beni fıtık ettin deriz. Evet, gerçekten de o yerleşmiş bir noktadır. Doğru Evet, söylüyorsunuz. yani stresliyken yapılan ters hareketler bizi fıtık ediyor. Keyifliyken yaptığımız birçok hareket. Hakikaten siz de yazın tatildeyken kim bilir ne garip sporlar yapmışsınızdır, ne garip hareketler yapmışsınızdır. Hiçbir şey olmamıştır. Ama belki de dönerken havaalanında işte çok uçağınız geç kalmıştır, çok büyük bir kalabalık vardır.
orada yaptığınız bir bavulu kaldırma Basit bile bir belinizde hareket bile. ağrıya sebep olmuştur. Evet. Söylediğiniz çok doğru, beni fıtık etme cümlesi. Bazen bak yine boynum tutuldu, canım sıkıldı Evet. veya bazen yine bak belim tuttu, keyfim yok falan gibi cümleler Tabii. kullanırız. Bunun Yani- demek ki tıbbi karşılığı da var. Tabii anladığım kadarıyla. yani stresten kaçmak mümkün değil Evet. ama stresliyken usul durmak mümkün. Yani stresliyken bir yere uzanmak, eğer imkanı yoksa bir yere oturmak veya bir yere yaslanarak mümkün olduğu kadar yana doğru eğilerek, yukarı doğru uzanarak yapılan ters hareketlerden kaçınmak lazım. Şimdi öksürük dedik bir de. Şimdi hapşırığı tutmayacağız. Hapşırmak yararlı. Hakikaten mikropların da çıkmasını da sağlıyor, demin söylediniz. Peki öksürük? Öksürük de bugünlerde tabii ki bu biraz hava fazla değişimleri öksürüyoruz, değil mi? evet. Evet. Ve hava kirliliği de çok fazla etkili bu konuda, tabii öksürtüyor bizi. Yani orada solunum yolunda biriken istenmeyen maddeleri dışarı atma olayı aslında öksürük. Ama 3 günden fazla devam ederse mutlaka bir doktora başvurmak lazım. Yani bunun arkasında akciğerde veya solunum yollarında bir problem olabilir. Ve 3 günden fazla devam eden öksürükler hakikaten ve bele ve boyna zarar vermeye başlıyor. Ağrı mı yapar? Ne Çünkü yapar? o zaman stresliysek, gerginsek işte o zaman bir öksürdüğümüz zaman hakikaten bele ve boyna ileri derecede bir basınç biniyor. Fıtığa kadar gider mi Tabii peki? gidebilir. Fıtığa kadar gidebilir gider. tabii. Bu ciddi bir şey, çünkü yani bu son zamanlarda yaşanan griplerden o kadar çok öksürüyoruz ki başımıza başka dertler de alabiliriz. Böyle Yani anlıyorum 3 bunu. günden fazla devam ediyorsa mutlaka bir doktora gidin. Yani bu geçer nasıl olsa diye bırakmamak Şimdi lazım. öksürük ve hapşırık böyle, ama sizi bulmuşken şunları da sormak lazım. Herhalde Türkiye'de en fazla hep boynundan, belinden şikayetçi insanlar var. En fazla sayılardan bir tanesidir Şimdi herhalde, değil işte mi? bu stresle bağlantı çok önemli. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani Türkiye'de Yani- stressiz nasıl yaşayacağız? Yani pek mümkün değil. Yani ne zaman böyle birazcık karışıklık olsa, şimdi seçimlerde yaklaştı. Daha da Ortamda gerginiz, biraz daha değil mi? gergin. Evet. Tabii bel ve boyun ağrıları son derece Peki, artmaya başladı. Şunu soracağım. Şimdi normalde fıtık ya da bel ve boyununda problem olmayanlar ne yapmalı? Korumak için en azından. Tamam, stresten uzak duracağız. Peki zaten Yok, stresten stresten mecburuz. uzak Duramayız. duramayız ama durunca, yani strese girince bir yere oturacaksınız. Oturacağız. Oturacaksınız veya uzanacaksınız. durmayacağız yani. Sakinleşene kadar bekleyeceksiniz. Şimdi mesela ev hanımlarının çok kötü bir özelliği var birçoğunun. Kendini strese girdikleri zaman daha fazla işe veriyorlar. Öyle Daha atıyorlar. fazla temizlik yapıyorlar. Ama bu Yapmasınlar. son derece ters bir olay. Yani bunun yerine ne bileyim güzel bir müzik açıp şöyle birazcık uzanmak çok daha faydalı. Şimdi hepimizin zaman zaman boynu, beli ağrıyabilir. Ama bu demin öksürükte de olduğu gibi 3 günden fazla istirahate, sıcak uygulamaya veya bir takım ufak tefek ağrı kesiciler almaya rağmen devam ediyorsa o zaman bir fıtıklaşmaya eğilim var demektir. Bu fıtıklaşmaya eğilim olduğunu düşünerek bir doktora başvurmak lazım. Evet. Hiçbir zaman ne boyundaki fıtıklar, ne beldeki fıtıklar, ne de işte bu son günlerde çok moda oldu fibromiyalji Evet, diyeyim bir var. de öyle durumlar var değil mi? Bir anda çıkıveriyor. Şimdi fibromiyalji dediğimiz olay, şimdi bu vücudumuzda kaslar açılır kapanır, açılır kapanır. Uzun süre kapalı, yani gergin halde kalırsa bir daha açılamaz hale gelir. Kas yumağı dediğimiz veya tıpta fibrozit dediğimiz böyle yumaklar oluşur. Evet. Onlarda son derece fazla ağrı verir sırtımızda. Ve onlarda işte o hastalığa da fibromiyalji deniyor. Şimdi bu fibromiyalji olsun, fıtıklar olsun hiçbir zaman sadece ilaçla düzelmez. İlaçla sadece ağrılar baskılanır. Yani bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri. Bir yerimiz ağrıdığı zaman hemen bir Hemen avuç hapı ilaç alıyoruz ya da atıyoruz. ameliyat olalım istiyoruz Evet. değil mi? Evet. Halbuki bunlar egzersizlerle, bir takım hareketlerle, masaj türü tedavilerle, işte Amerika'da çok yaygın karyopraktik tedavide artık ne mutlu ki ülkemizde de var. Nedir o tedavi? Karyopraktik tedavi manuel terapinin, yani elle Elle. yapılan tedavinin eklemlerin tam yerine oturtulması özelliğine dayanan, o kas yumaklarını açan bir tedavi ve son derece başarılı bir tedavi.
Amerika'da her köşede var. Evet. Şimdi ülkemizde de yaygınlaşmaya Yavaş yavaş başladı. evet başladı Evet, galiba. çok Şimdi başarılı. bir noktayı daha soracağım. Stres dedik. Tamam, spor yapmak önemli. Bir de tabii şimdi bahar da geliyor. Herkes bir diyet sevdasına düşecek. Çok fazla da diyet Evet. yapanlar var. Şimdi bizim vücudumuzu bunlar da etkiliyor mu? Mesela bel, boyun, bir anda kilo kaybı veya... Evet, son derece doğru. Şimdi şu yanlışı düzeltmek lazım. Kilolu olmak fıtık nedeni değil. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Her kilolu fıtık olacak diye bir şey yok Şimdi yani. bir Evet. de bazı doktorların da biraz tembelliğine geliyor diyeyim. Hemen böyle beli ağrıyan, boynu ağrıyana işte kilo ver de gel Diyorlar, değil mi? O yanlış bir olay. Kilo vermekle bel fıtığı, boyun fıtığı düzelmez. Ama diz, kalça gibi eklem ağrıları kilo vermekle düzelir. Ama bel ve boyun için kilo vermek gerekmez. Ama ani değişiklikler, demin söylediğiniz gibi çok ani kilo vermek. Mesela bir ayda 10 kilo birden vermek. Ki böyle Veya bir ayda 10 kilo birden almak. şok diyetler çok Evet. var biliyorsunuz. Evet. Onlar bel ve boyun için maalesef son derece zararlı. Peki bitirmeden şunu da sormak istiyorum. Hakikaten stresi bir tarafa bırakırsak ağrısız bir hayat için fıtık olanları söylemiyorum. Tabii ki doktor kontrolünde olacaktır onların ama ne yapmamız gerekiyor? Yani düzenli spor yapmak zor. Herkesin Hayır, yapabileceği bir şey değil. mümkün değil. Mesela Yani- oturuş vesaire bununla ilgili bir iki şey söyleyebilir misiniz bize? Demin mesela ev hanımları stresliyse daha çok iş yapmasın, Evet. uzansın dediniz. Bu çok Uzansın, önemli. Bunun mutlaka. gibi bir iki şey söyleyebilir miyiz acaba? Yani bu hobilerimize mutlaka daha fazla zaman ayırmamız lazım. Daha keyifli şeylere zaman ayırmamız lazım. Yani bir hayat işle, trafikten ibaret değil ama maalesef öyle geçiyor hayatımız. Mesela şunu söylerler, hep ayaklarınızı uzatarak oturun, aşağıda oturmayın Hiç en fark azından. etmez. Nasıl Fark rahat etmez mi? ediyorsanız öyle yatın. En iyi yatak en rahat ettiğiniz yataktır. En iyi yastık en rahat ettiğiniz yastıktır. En iyi yatış pozisyonu en rahat ettiğiniz pozisyondur. Öyle işte şu yatağı alayım, bunu yapayım, Birilerinin şöyle reçetelerine yapayım falan. kanmayın diyorsunuz onlara yani. gerek yok. Yani burada dikkat edilecek olan şu. Stresliysen sakin duracağız. O zaman ters hareketler yapmayacağız. Mümkün olduğu kadar soğuk rüzgar almaktan kaçınacağız, sırtımızdan, belimizden. Yorulduğumuz zaman mutlaka istirahat edeceğiz. Her türlü hareketi yapacağız. Çekinmeyeceğiz, her türlü ağırlığı kaldıracağız. Ama en ufak bir zorlanmada bırakacağız hemen. Onlara dikkat edeceğiz. Eğer ağrımız 3 günden fazla devam ediyorsa mutlaka bel ve boyunla uğraşan bir doktora müracaat edeceğiz. Ağrı bir kader değildir. Ağrı mutlaka tedavi edilebilen bir durumdur. Bununla ilgili bileceğiz. sonuna kadar da uğraşacağız. Hapşırımızı da tutmayacağız. Öksürüğümüz de 3 günden fazla sürüyorsa bir takım ağrılara akciğerde sebep bir sorun olabilir. olabilir, evet. O yüzden yine de başvuracağız. Operatör Doktor Aybars Akkor çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.